Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, çıtır çıtır, sadece 15 bezeyle yapabileceğiniz ev baklavası tarifi paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için tencereme 4 su bardağı şeker ve 4,5 su bardağı su kullanıyorum her zamanki gibi. Daha sonra bir ince dilim limonu da atıp şerbetimi kaynatmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şerbetim kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra 20 dakika daha kaynatıyoruz ve böyle gördüğünüz gibi köpük köpük olması gerekiyor. Burası çok önemli ve şimdi kıvamını kontrol ediyoruz. Şerbetimi kaşığıma aldım. Fazlasını da bıraktıktan sonra kenara alıp soğumasını bekledim. Şimdi kaşıktaki soğuk şerbeti tırnağımın ucuna son damlasını damlatıyorum ve gördüğünüz gibi asla dağılmıyor. Bu demek oluyor ki şerbetin kıvamı tam oldu. Bir de özellikle şu noktayı belirtmek istiyorum ki şerbetiniz bir gün sonra bile şekerlenmemesi için gördüğünüz gibi yarım çay bardağının yarısı kadar soğuk suyu içine ekliyorum ve karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Evet, şerbeti hazırladıktan sonra şimdi tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 2 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sirke. Bu aşamada 1 çay kaşığının ucuyla karbonat ve üzerine 1-2 damla limon sıkıp köpürttüm. Bir çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra ilk etapta 4 su bardağı unumuzun birazını ilave ettik. Silme 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Nişastayı eklememizdeki sebep hem tatlımızın kıvamını kıyır kıyır yapıyor hem de yufkaların kolay açılmasını sağlıyor. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, hamurumu kontrollü bir şekilde ununu ekleyerek istediğim kıvamı alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurdum. Bu aşamadan sonra hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için masanın üzerine unluyorum ve alıp tekrardan hamurumu çok özlü bir hal alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Burası çok önemli. Bu aşamada hamurun daha kısa sürede özlü hal almasını sağlamak için ilk etapta böyle toparladım. Daha sonra üzerine tekrardan hamur yoğurma kabımla örtüyorum ve sadece ortalığı toparlayana kadar 1-2 dakika bekletiyorum ki burada hamur kendini salsın ve zaten her dokunuşta fark edeceksiniz ki hamur kendini her defasında çok güzel toparlıyor. Hamurumuzu beklettik. 2 dakikanın sonunda tekrardan bu şekilde bu hareketlerle hasıllayarak, çok önemli burası gerçekten. Özellikle baklava hamurlarında yufkalarınızın kolay açılması için hamurumuzun çok pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Burası çok önemli. O yüzden bu hareketleri mutlaka yapalım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Bir de baklava değil de başka bir tatlı yapmak isterseniz eğer kanalımda birçok çeşidi var. Kolay tarifler de var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hamurumu bir 5 dakika uzunca yoğurduktan sonra bir 15 dakika daha beklettim. Bakar mısınız kıvamına? İşte tam bu kıvamda olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu aşamadan sonra hamurumu eşit parçalara bölüyorum ve toplamda tam 15 adet beze çıkarıyorum. Evet, bezelerimi yaptım. Bu aşamadan sonra her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra tabanına nişasta serptiğim fırın tepsisine
üst üste gelecek şekilde 4'er tane yerleştiriyorum. Her 4'te bir de aralarını streçle kaplıyorum ki yapışma falan olmasın. Evet, hamurlarımın son katını da 4'er 4'er tam 15 adet dizdikten sonra üzerini tekrar streçle kapatıyorum ve yaklaşık, vaktiniz varsa 3 saat bekletmenizi tavsiye ediyorum ama yoksa en az 1,5 saat bekletmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, hamurlarımı 3 saat beklettim. Şimdi 4 kat hamurumu üst üste aralarını bolca nişastalayarak diziyorum. Daha sonra merdane yardımıyla 40 santim genişliğinde açıyorum. Yufkaların orantılı açılması için ara ara ters çeviriyorum. Yufkalarımı 40 santim genişliğinde açtıktan sonra şimdi aralarını kontrol ediyorum. Bakar mısınız? Kesinlikle yapışma falan olmuyor. Siz de görüyorsunuz. Şimdi yufkalarımın her katını ayırıyorum ve poşetin içinde bekletiyorum. Yardımcınız varsa eğer bu işlemi başkası yaparken siz de birinci yufkadan oklavayla açmaya başlayabilirsiniz yufkaları. İnanın bu şekilde yapıldığı zaman kesinlikle bekleme sürecine de dayanarak hamurlarımız o kadar güzel açılıyor ki anlatamam size, oklavanın altından kayıp gidiyor. Emin olun videoda kesinlikle kesme falan yapmadım. Özellikle görmeniz için sadece biraz hızlandırdım. Bakın yufkaya çok çabuk büyüyor. Bir de hamurumuza kesinlikle çok fazla nişasta serpmiyoruz. Sadece ilk etapta bu 40 santim açtıktan sonra bir bolca nişastalıyoruz ve ondan sonra asla serpmiyoruz. Böyle çok fazla böyle yapışma durumlar olduğu zaman çok hafif çiseleyebilirsiniz. Ama özellikle oklavayla açarken hamura çok bastırmayın. Nazik bir şekilde oklavayı ileri geri, hamuru ezmeden ileri geri sürün yeter. İzlerken size uzun geliyor olabilir ama kesinlikle bir yufkayı açmak, inanın yani özellikle dikkat ettim ben, 1 ile 1 dakika 15 saniye arasında gitti geldi o kadar. Bakın gayet de güzel incecik açıldı. Şuraya bakar mısınız? Küçücük yazılar net bir şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar, ben bu yöntemi YouTube'da bir videoda görmüştüm. İlk etapta birinci yufkayı açtıktan sonra tepsiyi tam ortasına yerleştiriyoruz ve tepsimizin boyutunda bir dikdörtgen parçası kesip kenarlarını ilk etapta tepsimizin tabanına bu şekilde döşüyoruz. Ve o dikdörtgen olan kısmı başka bir oklavaya sarıyorum ve üzerini böyle poşetle kapatıyorum ki kurumasın. Evet, gördüğünüz gibi ilk yufkamın kenarlarını tepsime bu şekilde bir kat olacak şekilde yerleştirdim. Aralarını da bu şekilde yağ çiseledim ki pişme aşamasında güzel kabarsın. Gördüğünüz gibi yufkamızın sadece kenarlarından 2 kat çıktı bile. Tepsimizi ilk birinci yufkaya döşedikten sonra ikinci ve diğer yufkalarımı da aynı şekilde açıp aynı yöntemle döşemeye devam ediyorum. Farkındayım, bu videom gerçekten çok uzun oldu ama aradaki önemli püf noktalarını atlamak istemedim. İnanın bu videodan sonra daha önce bu şekilde baklava yapmadıysanız eğer kesinlikle bu videodan sonra baklava yapmak çok pratik ve çok kolay gelecek size. Çok önemli püf noktaları var. Onlara riayet ettiğiniz zaman kesinlikle aynı şekilde kolaylıkla açılır yufkalarınız ve aynı şekilde baklavanız çıtır çıtır ve kıyır kıyır olacaktır. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ikinci yufkamı da açtıktan sonra tepsimi tekrardan ortasına yerleştirip orta kısmı ayırıyorum ve kenarlarını üst üste yerleştirmeye devam ediyorum. Bu işlemi toplamda 10 adet yufka bitene kadar yapıyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi 10 adet yufkamın kenarlarını tepsimin tabanına bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ortasına bolca ceviz serpiyoruz. Cevizin burada ince çekilmiş olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, tatlıma bir kat olacak şekilde bolca cevizini serptikten sonra yufkalarımı tek tek açıp döşemeye devam ediyorum. Bakın, hamurlar dinlendikçe çok daha kısa sürede çok çabuk büyüyor. Evet arkadaşlar, yufkalarımın hepsini açtım. Bitti. Şimdi ayırmış olduğumuz katları döşüyoruz. Böyle. Bakın, döşemesi de hem çok zevkli oluyor hem de çok pratik oluyor. Siz de görüyorsunuz. Ama mutlaka aralarını bolca yağlayalım ki pişme aşamasında çıtır çıtır olsun ve araları böyle kat kat görünsün. Evet, son yufkaları da tatlımıza güzelce döşedik. Şimdi hamur kesme aletiyle bu şekilde kenarlarını sıkıştırıyorum ki muntazam görüntü olsun. Burada ben maalesef orantılı bir şekilde düzgün kesemediğim için burada eşimden yardım almak zorunda kaldım. Sağ olsun, o da kırmadı beni. Şimdi tatlımızı dilimlere ayırabilirsiniz. Dilerseniz kare şeklinde, dilerseniz böyle baklava dilimi şeklinde ya da dikdörtgen şeklinde de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bir de önemli bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Tatlılarımızı keserken kesinlikle bıçağın tepsinin tabanına değdiğinden emin olmanız gerekiyor. Yani tatlılar buradan birbirinden kesinlikle ayrılması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, baklavamızı dilimlere ayırdıktan sonra geri kalan tereyağımızı da her tarafına bu şekilde gezdiriyoruz. Daha sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum ve ilk 25 dakika 180 derecede, daha sonra 160 dereceye alıp içini çeke çeke güzelce her katının pişmesini sağlıyoruz. Tatlımızın ve şerbetimizin ikisinin de aynı anda sıcak olacağı için bu noktayı unutmayalım lütfen. Evet arkadaşlar, tatlım toplamda 1 saat 15 dakika fırında kaldı. Daha sonra çıkarıyorum ve ısıttığım kaynar şerbetimi fırından çıkardığım tatlımın üzerine hemen döküyorum. Sese bakar mısınız, nasıl cos cos ses çıkarıyor? Gerçekten çok lezzetli, çıtır çıtır baklava oluyor. Daha önce eğer yaptıysanız, ben de ikisini sıcak kattım ama hamur oldu derseniz kesinlikle pişme noktasında hata yaptınız demektir. Ben bu tepsiyi müşterim için yapmıştım. O yüzden dilimleme aşamasını maalesef gösteremeyeceğim. Ama şöyle baktığınız zaman yakından çektim. Görüyorsunuz katlarını. Tek tek sayılıyor. Çok da güzel kabardı. İnanın, lezzeti bir o kadar güzel. Tadına bakan müşterim o kadar çok memnun kaldı. Kızlarımla beraber bayıla bayıla yedik dedi. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.